Merhabalar, Çeko'ya hoş geldiniz. Bu hafta bir suplame yapımını sizinle paylaşacağım. Ben bunları yılbaşı masası için ördüm. Bakın şöyle tamamen gümüş rengi monofil iple ördüm. Üstüne de bir çiçek yapacağız. Süsleyeceğiz şu kenarına hafiften. Çok kolay bir model. Yani örgüye yeni başlayanlar tığ işine de gayet rahat yapabilirler. Ben bu ölçülerde yaptım ama dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hatta yuvarlak masa için örtü bile yapabilirsiniz. Şimdi ben bir ölçeyim size. 38 santim olmuş çapı. Büyük olsun istedim. Bunları tabağın altına koymayı planlıyorum. Dediğim gibi yanına da küçük bir çiçek yapacağız. Son derece kolay bir model. Çok rahatlıkla ve çok hızlı üretebilirsiniz. Ben de 5 tane ördüm. 6.sını sizinle beraber öreceğim. Altılı set olsun istedim. Set takıntım var malum. Şöyle kolay bir model. Rahatlıkla yapılabilecek ve dediğim gibi dilediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Şöyle küçük su bardağı altlığı gibi falan da yapabilirsiniz. Ya da tabak fincan altlığı gibi. Model bu. Çok da kolay. Şimdi hep beraber onu yapacağız. Dediğim gibi monofil ipim var. Tamamen gümüş. Onun için çok güzel oluyor. Bir de bunları ütülediğinizde aynı kolalamış gibi kalıyor kalıbı. Onun için çok seviyorum. Kolalamaya gerek kalmıyor. Daha önce de söylemiştim, bu iplerle ben çok suplalar falan ördüm. Ve tamamen gümüş rengi. Ama bunu bulamıyorsanız A ipliğiyle de örebilirsiniz. Onların da böyle gümüş tonları falan var. Ne kullanıyorum? Böyle de bir tığım var. Görebiliyor musunuz? Göremiyor musunuz? ...1.45 milim yazıyor. Işıkta fayda etmedi. 1.45 milim 5 numara bir tığım var. Dediğim gibi yapılışı çok kolay. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz, yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceği bir model bu. Şimdi başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz. Ve 6 tane zincir örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Dönüyoruz bu en başta yaptığımız zincire. Parlıyor da. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir örüyoruz. Bakın burada bir halka yarattık. Bu halkanın içine 16 tane trabzan olacak şekilde bu zincirde sayıyoruz. Yani 15 tane daha trabzan yapacağım. 3 4 bu şekilde 5 6. Şimdi yine 3 zincir örüyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Bakın bu şekilde. 3 zincir örüyorum. Bir sonraki trabzana gidiyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir örüyorum. Bir sonraki trabzana gidiyorum. Buraya 2 tane trabzan yapacağım. Aynı diğerinde olduğu gibi 3 zincir örüp yine aynı yere bir trabzan yapacağım. Bu şekilde bütün sırayı tamamlayacağım. 3 trabzan,
Bir sonrakine gidiyorum. Bu şekilde. Şimdi yine 3 zincir örüyorum. Bir sonraki trabzana gidiyorum ve oraya bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir, bir sonraki trabzana bir tane daha. Bir sonraki trabzana bir tane daha. Bütün sırayı böyle tamamlayacağım. 16 tane trabzanım ve aralarda 3'er zincirim olacak. Sonuncu trabzanı da yapıyorum. Yine 3 zincir örüp baştaki zincirin 4. zincire bir sık iğne yapıyorum. Elimde 16 tane trabzan var. Şimdi bir sık iğne ile bu 3 tane zincirin ortasına geliyorum ve 5 tane zincir örüyorum. 3, 4, 5. Geliyorum bunun ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir örüyorum. Yine buraya geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 zincir örüyorum ve buraya geliyorum. Bakın bu şekilde bütün sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldik. Yine 5 zincirimizi örüyorum ve daha önce yaptığımız sık iğnenin üzerine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi buranın ortasına geleceğim. Bu ördüğümüz 5 zincirlerin 2 tane sık iğne, bir tane sık iğne öreceğim. Buraya 2, 3, 4, 5 tane zincir örüyorum ve 2 kere doluyorum ve ikili trabzan yapacağım. 3 kere de çıkacağım. Normalde üçüncüyü çıkmıyorum, tutuyorum. Yine 2 kere doluyorum. 2 kere çıkacağım. Tutuyorum, çıkmıyorum. Yine bir tane daha yapıyorum. Dört tane oluyor. Bu dördünü birden topluyorum. Tomurcuk gibi bir şey oldu. 5 tane zincir örüyorum. Diğer bu araya geliyorum. Buna da 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2 kere çıkacağım. Üçüncüyü çıkmayacağım. Tutuyorum. Tutuyorum. Ve hepsini birden, dördünü birden topluyorum. Baştakini bırakıyorum. Bunu tekrar topluyorum. Bu şekilde bütün sırayı yapacağım. Böyle bir çiçek görüntüsü olacak. Aralara 5 zincir örüyorum. 2 kere doluyorum. 2 kere çıkıyorum, bekletiyorum. Bekletiyorum. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Dördünü bir aldım, sona kalanı ayrıca aldım. Bakın böyle bir çiçek gibi bir şey oluşturuyorum. Bu şekilde böyle bir ayçiçeği şeklini alacak bu. 5 zincir örüyorum aralarda, 2 kere doluyorum ve 2 kere çıkıyorum, bekletiyorum. 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 Dördünü bir alacağım. Sonra bir kere daha alacağım.
Böyle bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bütün sırayı ben şimdi tamamladım. Ve 5 zincirle yine gelip bu baştaki tepeye ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapacağım ve ortasına geleceğim. Şimdi buraya 6 tane zincir örüyorum ve bir sonrakinin ortasına sık iğne yapıyorum. 6 zincir örüyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bütün sırayı böyle tamamlıyorum. Şimdi geldim sıranın sonuna. 6 zincirimi örüyorum. Ve ilk başladığım sık iğnenin, bakın şuraya, ilmek kaydırmayla geliyorum. İlmeği kaydıramadım hayatım. İlmeği kaydırdım sonunda. Şimdi bu yaptığımız yuvarlakların içine gireceğiz. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane de zincir örüyorum. Bundan sonra hep ikili trabzan şeklinde çalışacağız. Zaten bundan sonrası hep birbirinin aynı gibi gidiyor. Sadece aralardaki zincir sayıları değişecek. O kadar. Buraya trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Üç yaptım. Ve bu da dördüncüsü. 4 tane ikili trabzan yaptım. Araya 5 tane zincir örüyorum. Ve buraya 4 tane daha ikili trabzan yapacağım. İkincisi, İp sadece simden oluştuğu için örmesi kolay bir ip değil aslında, ama görüntüsü çok güzel oluyor. Tutuyor bazen, mesela ilmekler kaymıyor. Böyle yaptım. Şimdi hiç arada boşluk vermeden direkt bir sonraki yuvarlığa gidiyorum. Yine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Bakın bu şekilde. Şimdi yine 5 tane zincir örüyorum. Yine 4 tane ikili trabzanımı yapacağım. 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkıyorum. Yine hiç zincir örmeden bir sonraki halkaya geçiyorum. Burada da 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın böyle. Şöyle göstereyim. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. 3. trabzanım, 4. trabzanım, 5 zincir örüp
ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde bütün hepsini öreceğiz. Bu durumdayız. Bütün sırayı ördüm ben. Şurayı diğer tarafa ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Burayı sık iğnelerle örerek ortadaki 5 zincire gitmeye çalışıyorum. 2 3 tane sık iğneyle zincirlerin olduğu kısma geldim. Bu kısımda bu sıranın aynısı olacak. Buraya yine 4 tane zincirle başlıyorum. 2 kere dolayarak 4 tane ikili trabzan yapacağım. Yine araya 5 zincir öreceğim. Yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Diğer sıranın aynısı, yalnız bu trabzanların ortasına, o 5 zincir yaptığımız yere yapıyoruz trabzanlarımızı. Yaptık. Şimdi 2 kere doluyoruz. Buradaki 5 zincire gidiyoruz. Zaten motifin ana teması bu. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra hep bunu yapacağız aslında. Şuradan göstereyim. Bakın. Hep aynı kurguyu yapacağız. Şu zincir örmeden direkt geçtiğimiz yerlere önce bir tane zincir, şurada yapmışım, sonra 3 tane zincir, sonra da 5 tane zincir yapacağız. Gerisi hep aynı. Şimdi buradaki ben ikinci sıradayım, şuradayım. Bakın, hiç zincir örmedim, devam ettim. Bir üst sırada araya bir zincir öreceğim, bir üst sırada 3 zincir öreceğim. Ondan sonraki de 5 zincir öreceğim. Ondan sonra buraya tekrar yeni bir dal girecek. Bu şekilde devam ediyor ve dilediğiniz kadar da uzatabiliyorsunuz. Hep bu noktaya geliyor. Bu noktalardan genişleyerek büyüyor. Dediğim gibi yuvarlak masa örtüsü dahi yapabilirsiniz. Fiskos örtüsü olur kullanıyorsanız. Dediğim gibi ipim çok parlak bir ip. Şöyle göstereyim. Işığı yandan veriyorum. Umarım sıkıntı olmuyordur. Çünkü çok parlıyor. Parladığı zaman da hiçbir şey gözükmüyor. Dediğim gibi tamamen gümüş rengi bir ip bu. Yandan verdiğim için gri gibi görüyorsunuz ama değil. Şöyle yapayım. Şu şekilde bakın, tamamen gümüş rengi oluyor. Kamerada çok iyi anlaşılmıyor ama gümüş rengi bir ip. Dediğim gibi ben şuraya kadar geleceğim. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Yani bir alt sıranın aynısı. Sadece şu ortadaki trabzanların olduğu yere trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir üst sırada şu araya bir zincir öreceğim. Sonra 3 zincir öreceğim. Sonra 5 zincir öreceğim. Bu şekilde motif büyüyecek. Şimdi ben oraya kadar geleyim. Çünkü çok zaman alıyor çekimi. Oraya kadar geleyim. Bu arayı nasıl yapıyoruz onu tekrar yapalım. Şöyle göstereyim. Hatta buradan fotoğrafta alabilirsiniz. Biz şimdi şu sırayı ördük. Şunu örüyoruz. Şu sıraları 3 sırayı öreceğim ben. Araya bir zincir örüp 3 zincir örüp ve 5 zincir örüp ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet, ben örgümü ilerlettim. Bu ikili trabzan dörtlü ikili, hem dörtlü hem ikili, yani öyle diyeyim, ikili trabzanlar 4-4 ikili set yapıp aralarına 5 zincir örmüştük. Bu zincirlerin ortalarına batıyorduk.
ikinci sıramız, bu da üçüncü sıramız. Daha önce de söylediğim gibi bu iki yere direkt birleştiriyorduk bir önceki iki sırada da. Şimdi bir tane zincir örüyoruz ve ikili trabzanlarımızı ondan sonra yapmaya başlıyoruz. İki tane, 3, 4. Biraz daha mı yaklaştırayım? Ya çok yaklaştırınca da hemen kadrajdan çıkıyorum. Ona da kızıyorsunuz bana ama ne yapayım? 3, 4, 5 zincir ördük. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Zaten dediğim gibi bu son derece kolay bir örnek. Dilediğiniz kadar büyütüp küçültebiliyorsunuz. Dediğim gibi masa örtüsü filan bile örebilirsiniz. Yani yuvarlak masaya ihtiyacınız varsa. Çünkü sürekli aynı şekilde büyüyor. Şu aralara zincir örmeye başlıyoruz. Genişliyor ve bakın yine tek zincir örüyorum bir tane. Ondan sonra diğer bu kısım ortaya ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Zaten sırayı bitirmek üzereyim. Üç, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hep çift doluyorum tığıma. İki, 3 ve 4. Bu sırayı bitirdim. Bir tane zincir ördüm. Artık başladığım yere gidiyorum. Ve bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu trabzanların üstünü sık iğne ile örerek ortadaki 5 tane zincire geliyorum. Yine 3-4 tane zincir örüyorum. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Zaten dediğim gibi başka bir şey yok. Hep aynı şey. Ortadaki 5 zincire 2 tane dörtlü trabzan seti yapacağız. Sadece şu aralara ördüğümüz zincir sayısı değişiyor. Ondan sonra arada da bir boşluk olduğunda oraya yeni bir ikili dörtlü trabzan seti koyacağız. Şimdi göstereceğim. Bakın şu 4 tane ikili trabzanımı da öreyim. 2 kere doluyorum, 3 kere de çıkıyorum. Bakın bu iki sırada hiç şeysiz birleştirmiştik. Burada bir tane zincir ördük. Şimdi de 3 tane öreceğiz. Üç tane öreceğiz ve bu tarafa gideceğiz. Bu şekilde bu ortada bir açıklık olacak ve buraya yine ikili dörtlü trabzan seti gelecek. 2 sıra sonra ona da başlayacağız. Bu şekilde örüyoruz. 5 tane zincir ve yine ikili trabzan seti. Bu ipleri ben çok seviyorum. Bunu ütülediğiniz zaman aynı kolalı gibi duracak. Ama bulabilir misiniz bilmiyorum. Çok zaman almış bunu da ben alalı olmuş. Bakın yine araya 3 tane zincir ördüm. Ve
Buraya öyle geçtim. Şimdi ben bunu ilerleteyim, sonra tekrar görüşelim. Bakın bu ara açılmaya başladı. Buraya böyle bir şey daha gelecek ve öyle devam edecek. Şimdi örgümü ilerlettim ben. Bakın artık 1 ördük, 3 ördük, 5 örüyoruz aralara. Onu da bir görelim, beraber yapalım. Bu ikili dörtlü trabzan setini yaptıktan sonra buraya 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir örüyorum. Ve yine bu ortaya ikili 4 taneli trabzan setlerimizi yapmaya başlayacağız. 2, 3, 4, 5 zincirimiz var. Ve 4. Ne yapıyoruz şimdi? Bu araya 1 örmüştük, 3 örmüştük. Şimdi 5 örüyoruz. Yine diğer ortaya buraya yine 8 tane yapacağız trabzan. 3, 4, 5 zincir ve 4 tane ikili trabzan. Geldik başlangıç yerimize. 5 tane zincir örüyoruz ve en baştaki zincire gidiyoruz. Bu trabzanları yine sık iğnelerle geçiyoruz. Ve ortaya geliyoruz. Yine 4 zincir ve trabzan setlerimizi yapıyoruz. Üç, 4. Yine 5 zincir. Ve 4 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi geldik buraya. Şurada da bir boşluğumuz var. 5 zincir ördüğümüz yer burası. Hiçbir şey yapmadan direkt buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Araya 5 tane zincir örüyoruz. Ve bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Ve yine gidiyoruz diğer tarafa. Bakın arada hiç zincir örmedim buralarda. Gidiyoruz. Buraya trabzan setlerimizi yapıyoruz.
Bakın nasıl görünüyor, böyle görünüyor. Şimdi bu araya bir V açmış olduk. Bir sonraki sırada yine buraya dörtlü trabzanlar yapacağız üstüne. Bu şekilde hep büyüyor zaten. Gene aralara zincirler öreceğiz. Gene aralarda boşluklar yaratacağız ve bunları bu şekilde büyüyüp gidecek. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz dememin sebebi bu. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane daha yapalım. İki, üç, dört, dördüncüyü de yapalım. Yine boşluğu dolduracağız. Bu ikili setleri bitirdik. Buradaki 5'lik boşluktayız. İkili trabzan yapıyoruz buraya. Bu şekilde. Araya 5 zincir. Bir ikili trabzan daha. Ve yine ortaya gelip örmeye devam ediyoruz. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Ben örgümü ilerlettim. Bakın burada kalmıştık, hep beraber şunları yapmıştık. Şimdi bir üst sırayı nasıl yapıyoruz onu görelim. Bu trabzan setimizi ördük. Gene hiç boşluk bırakmadan, zincir örmeden buraya geliyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bu aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve araya 5 zincir örüyoruz. Geliyoruz. Yine bir 3 trabzan yapıyoruz. Ve geliyoruz yine bu ikili trabzanların olduğu kısma. Buraya da yine hiç zincir falan örmeden dümdüz gidiyoruz. 4 tane trabzanımızı, ikili trabzanımızı yapıyoruz. Üç ve 4. Yine 5 tane zincirimizi örüyoruz. Ve yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Üç ve 4. Yine geldik bu 2 tane yaptığımız trabzanlara. Yine buraya 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine 5 zincir örüyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bütün sırayı böyle tamamladık. Ve geldik sıranın başına. Buradaki zincirin başına bir sık iğne yapıyorum. Ve sık iğnelerle bu trabzanı, 4 tane trabzanı atlıyorum. Ve zincirin içine yine bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sırada ne yapıyoruz?
İplerim karıştı burada. 4 tane zincirimizi örüyoruz gene. 3 4. Burası hiç şaşmıyor, hep aynı. Dörtlüyoruz trabzanları. Baştaki zincirle 3 tane daha örüyoruz. Ve 4. 5 tane zincir örüyoruz. Dediğim gibi çok kolay. Bundan sonra artık hep aynı şeyleri yapacağız. Dilediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. 2 3 ve 4. Şimdi geliyoruz bu üçlü trabzan ördüğümüz yere. Yine buraya da bakın, arada gene bir şey örmüyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İki, 3 ve 4. Bu şekilde görünüyor. Araya yine 5 tane zincir örüyorum. Ve yine 4 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde üçlü trabzanların üzerinde hepsini dörtlü trabzan haline getirdik. Aynı şekilde bütün sırayı dörtlü trabzanlar olarak örüyoruz ve aralarda hiç zincir örmüyoruz. Üç ve 4. 5 zincir ve yine 4 tane trabzan. Neyse, kaçırdım. Ne yaptık? Bakın, burada çok net görülüyor. Burada hiç boşluk vermeden ördüğümüz sıra şu anda burası. Ve bu süreç hep böyle yaşanarak dilediğiniz kadar büyütüyorsunuz. Bir sonraki sırada biz de ne yapacağız? Araya bir tane zincir öreceğiz. Bir sonrakinde 3 tane öreceğiz. Bir sonrakinde 5 tane öreceğiz. Yine bu seti tamamlayacağız. Böyle dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ben bunları şu boyuta getireyim. Daha önce yaptığım boyuta. Bakın şöyle. Aslında bunun fotoğrafını da bu şekilde videonun içine koyarım. Görüntü alıp buradan bakarak da örebilirsiniz. Şu sıraları da öreyim. En son şu kısımdaki, uçtaki süsleme kısmını kenar süslesin ki o da çok son derece basit, kolay. Dediğim gibi zaten yeni başlangıç yapanlar için şu göbeği oturttuktan sonra gerisi gerçekten çok kolay. Şu kısmı beraber yapalım ve bitirelim ve süsleyelim sonra. Peki, görüşürüz. Ben şimdi bunları ördüm. Bakın şu arttırdığımız yerden 1 2 3 4 sıra ördüm. 2 sıraya araya bir şey örmeden ördüm. Tek zincir ve 3 zincir. Böyle de bitireceğim. Benim istediğim boyuta ulaştı. Ama dediğim gibi siz bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hatta daha küçük de yapabilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için daha uzun süre ördüm ama yani daha kalın bir iple buraya kadar bile ördüğünüzde bayağı büyük bir şey olacaktır. Son sırayı da bakın şu şekilde, son derece gene kolay. Zaten dedim bu yeni başlangıç yapanlara tığ işini kolaylıkla örebilecekleri bir model. Onu da şöyle göstereyim. Son derece basit dediğim gibi. Şimdi bir üst sıraya buradan çıkıyoruz normalde. Buraya zincirle, 4 zincirle yukarı çıkıyorduk. Ama ben oraları geçtim.
Ne yapıyoruz? Bu hep ortalara gelenin içine 6 tane ikili trabzan yapacağız. Bir tanesini yaptım. Araya 2 zincir ördüm. Görülebiliyor mu? Biraz daha mı aşağıya alayım? Bir tane ördüm. Araya 2 zincir ördüm. Tekrar 2 kere doluyorum. Dediğim gibi 6 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 zincir. Dördüncü. İstanbul'da da hava çok soğuk. Ben de biraz üşütmüşüm. İnşallah sizin sağlığınız yerindedir. 5 tane oldu. 2 zincir örüyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yani kenar süsü de bu kadar basit. Son derece kolay dediğim gibi. Bakın ütülendiği zaman gayet hoş duruyor. Bu kadar basit. Sonra 5 tane zincir öreceğim. Ve tekli trabzan yapacağım. Bu 3 zincirin olduğu yere normal trabzan, yani tekli olarak. Yine 5 zincir öreceğim. 2 kere doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Artık sırayı beraber bitirelim. Zaten son sırası. Ben bunların üstüne birer de küçük çiçek yapacağım. Yapmak isterseniz onu da ayrı bir videoda yayınlarım. Uzamasın daha fazla. 4 zinciri unuttum. Görüyor musunuz? İşte gribin zararları. Bir taraftan ben bu videoyu çekerken Merkür Retrosu da var. Yani hiç bu kadar etkilenmemiştim Merkür Retrosu'ndan. Tam kendi Merkür'ümün karşısında retro yapıyor. Çok yordu beni. Bütün bilgisayar işlemlerimde problem çıktı. Evet, 6. ile yaptım. Yine 5 zincir örüyorum. 4 5 ve şuradaki 3 tane zincirin ortasına bir tane trabzan yapıyorum. Yine 5 zincir örüyorum. 5 yine 6 tane ikili trabzan yapacağım. Suplarımı da bitirmiş oldum. Bu ütülendikten sonra kalıp gibi oluyor. Monofil iplerin özelliği, hiç ekstra bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Dantel tadında oluyor. İnce de bir ip olduğu için. Ama hani kolalamak falan istemiyor. Eskiden kolalardık dantelleri. 3 dördüncüyü de yapıyorum. 2 zincir. Böyle zaten bitirdim. Yine 2 zincir. Ve 5 tane zincir örüyorum yine. 3 4 5. Bakın başladığım yere geleceğim. Bir tane trabzan yapıyorum.
Suplam bu şekilde bitti. Bu dediğim gibi ütülendiği zaman kalıp gibi olacak. Bunlar gibi. Ütüyü yediği zaman şahane oluyorlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum bırakmayı, hiç değilse bir kalp bırakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana da motivasyon olsun. Dediğim gibi üstüne bir küçük de çiçek yapacağım. Onu da başka bir videoya koyarım. Dileyen yapar. Bu şekilde de gayet güzel bence. Çok zarif oldu. Dediğim gibi dantel tadında. Son derece kolay bir suplamız oldu. Görüşmek üzere başka videolarda.